Merhaba değerli izleyiciler. Zamanın Metafiziği serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda özellikle başlangıç ve sınır koşullarının tekrar tekrar kurulması ile tercihlerden bağımsız bilgi edinimi üzerinden deterministik olmayan bir zaman yolculuğu anlayışına dair fikirlerimi paylaşacağım. Ve aynı zamanda hareket ve zamanın sonsuzluğu ile ilgili kavramların da zaman makinesi ile ilişkilendirilmesine dair çıkarımlarda bulunacağız. Burada metodolojik olarak işin salt fiziksel ve mühendislik boyutundan bağımsız olacak şekilde, yani onlarla çok etkileşime girmeyecek şekilde tamamen kavramsal ve metafiziksel bir zaman makinesi modeli ve zaman yolculuğu yaklaşımı üzerinde özgün bir düşünce geliştireceğiz. Bu noktada zaman makinesi olduğunu varsayalım elimizde ve bunun da bir resetleme sürecine, yani sıfırlanma sürecine tabi olduğunu kurgulayalım. Bu noktada zaman makinesi ve resetleme sürecinden bahsedelim. Örneğin elimizde bir zaman makinesi olduğunu varsayalım ve burada da resetleme sürecini tanımlayalım. Yani sıfırlama süreci. Şimdi zaman ve mekan sistemini burada deterministik bir simülasyon gibi değerlendireceğiz başlangıçta. Ve bu değerlendirmeyi yaparken de bu deterministik koşulların ele alınmasında başlangıç koşulları önemli ve sınır şartları önemli. Diyelim sistemi biz belli bir noktadan başlattık. Bu noktadan başlattık ve bu noktada zamanda ilerliyoruz. Bu noktanın başlangıç koşulları yazılmalı ve aynı zamanda simülasyonu başlatabilmek için başlangıç koşulları ve sınır koşulları yazılmalı. Evet, bu tabii ki de bu 3 boyutlu uzay ve zamanı da kapsayan, yani 4 boyutlu bir sistem içerisinde geçerli, basitleştirilmek anlamında değerlendirirsek ve burada her resetleme aslında, yani diyelim resetleme sürecini şöyle tanımlıyoruz. Bu noktada bu ilerledi. Zamanda bir noktada ilerledik. Burada başlattığımızı varsayalım simülasyonu. Zamanda bir noktada ilerledik. Ve bu noktada da diyelim zaman makinesinin oluşturulması söz konusu olsun. Zaman makinesi burada yapılmış olsun. Ve buradan tekrardan geçmişe doğru bir geri dönüş söz konusu. Ve bu geçmişe doğru geri dönüşte şu başlangıç noktasına sınır şartlarında ve başlangıç noktasına geri dönüştüğümüzde ne olmuş olacak? Bu noktada bu eski evren resetlenmiş olacak ve artık yeni bir evrene dallanma gibi düşünebiliriz. Ve buradan devam edecek. Yani bu noktada da şurası resetleniyor. Ya da resetleme süreci. Resetleme işlemi diyelim şuna. Ve şimdi buradan baktık. Bu şimdi deterministik simülasyon koşulları altında böyle oluyor. Fakat bunu şimdi non-deterministik bir simülasyon şeklinde de modelleyebiliriz. Onu da diyelim gözlemcinin veya karar verici olan kişinin, şahsın burada yaptığı eylemler noktasında. Diyelim bir A şahsı var. Her yeniden başlatmada farklı bir tercih uyguluyor. Yani burada farklı o zaman o farklı tercihler neticesinde mesela diyelim X'i seçti. Başka bir noktada tekrar döndü, geldi. Zaman makinesinden sonra tekrar geldi. Bu sefer Y'yi seçti. Farklı bir eylem yaptı. Sonra tekrar başka bir noktada Z'yi seçti. Diyelim 3 tane farklı tercih neticesinde 3 ayrı evren oluştu. O zaman burada da farklı tercihler neticesinde
farklı evrenler meydana geldi. Bu tabi Everett'in çoklu evrenler yorumuna da bir atıfta bulunmakta burada fayda var. Ve burada klasik deterministik fizik anlayışına ters düşmekte ve olasılık ve özgür irade ön planda ortaya çıkmakta. Olasılık ve özgür irade. Non-deterministik bir süreç yani. Deterministik. Indeterminizm kapsamında. Şimdi bu ikisinin aslında biz burada simülasyonu yapacak olursak bir noktada eş değerliğini veya birbirlerine indirgenebilirliğini ya da paralelliğinden bahsedebiliriz. Çünkü burada her defasında zamanda yolculuk yapıldığını, zaman makinesi diyelim bulunduğu noktada tekrar gittik, burada bulduk, geriye döndük. Resetleme işlemi gerçekleşti. Burada evren tekrardan dallandı. Gittik, bu bir yol. Buraya gittik, Z'yi seçtik, başka bir yol. Yani bu şekilde alternatif yollar söz konusu. Ve bu zaman makinesiyle tetikleniyor. Yani bu noktaya tekrar geri dönüldüğünde kişinin yaptığı farklı eylemler neticesinde tetiklenen bir yapı söz konusu. Ve burada başlangıç koşulları ve sınır şartları sabit kalsa bile farklı sonuçlar oluşabileceği anlamına geliyor. Yani aynı koşullarda bile yine aynı bu noktaya geri döndüğümüzde bile eşdeğer olan bu noktaya geri döndüğümüzde bile farklı tercihler de ortaya çıkabiliyor. Ve teorik bir çıkarım yapacak olursak, yani zaman makinesi için çalışma prensibinden bahsedecek olursak bu sistemden şu sonuçlara ulaşabiliriz. Zaman makinesi geçmişte belirli bir anı yeniden oluşturarak resetleme işlevi görür. Ancak bu sadece kayıt oynatma süreci değil, sistemin tüm olasılıkları yeniden yaşamasını sağlar. Yani örneğin A şahsı X tercihini yapıyor ve oradan bir evren gelişiyor. Daha sonra tekrar resetleniyor, geriye dönüyor. Y tercihini yapıyor ve tekrar oradan başka bir evren oluşuyor. Bu şekilde gözlemcinin sistemi yeniden başlatarak alternatif olasılıkları keşfetmesini sağlar. Ve aynı zamanda bu da çoklu evren simülatörü gibi çalışır. Yani çoklu evren simülatörü şeklinde bu model çalışmakta. Ve geçmişi yeniden başlatma işlemi deterministik olmamakta. Yani burada da özellik anlamında deterministik değil. Ve bu geçmişte yapılan bir tercih değiştirilerek farklı bir gelecek oluşturabilme olasılığında, potansiyelinde beraberinde getiriyor dedik. Ve bu teorik modelimizde diyelim bir kişinin farklı tercihlerde bulunabileceği tüm olasılıkları inceleyerek diyelim en optimali geleceği keşfetmek şeklinde de algılanabilir. Yani tüm olasılıkların incelenmesi ve daha sonra da buradan da en optimal gerçekliğin seçilmesi. Tabi bu simülasyon kapsamında olduğu düşünüldüğünde ve belirli başlangıç şartları altında da ortaya çıkabilecek tüm alternatif gerçeklikleri gözlemlemek ve geçmişe giderek alternatif tercihlerle oynama ve yeniden yeni sonuçlar üretme imkanı bize sağlar. Bu zamanda yolculuk, yani hipotetik olarak, teorik olarak bir zamanda yolculuk yaptığımızı varsaydığımızı düşündüğümüzde ve aynı zamanda bu teoriyle ilgili belirli temel sorular ortaya çıkar. Yani burada da fiziksel sorular ve çelişkilerden bahsedebiliriz. Başlangıç koşulları ne kadar hassastır ve aynı başlangıç koşullarından farklı sonuçlar nasıl türeyebilir? Bu kuantum mekaniğinde olduğu gibi sürecin belirli bir düzeyde belirsizlik barındırmasını da gerektirir. Yani belirsizlik başlangıç koşullarının hassasiyet anlamında ve sistemin her yeniden başlamada enerji korunumu, yani enerjiyi nasıl koruyacağı veya koruyup koruyamayacağı da çözülmesi gereken bir problem. Bilgiyi edinme işlemi zaman makinesinin nasıl çalıştığını etkiler. Bu noktada gözlemci sistemi manipüle etmekte diye belirtebiliriz. Ve bu noktada da zaman makinesi geçmişi sıfırlayarak alternatif sonuçları test edebilir. Burada da non-deterministik yapıyla
deterministik olmayan yapıyla klasik fizik yerine kuantum fiziksel etkilerle uyumlu hale gelmektedir. Ve bu yapı çoklu evren teorisinin bir yorumuyla da ilişkilendirilebilir. Şimdi de hareketin 5 türü üzerine derinleşmeyi konuşacağız. Yani bilindiği üzere metafizikte hareketin 5 farklı türü mevcut. Ve bu hareketlerin zamanda yolculukla nasıl ilişkilendirilebileceğini de tartışacağız. Hareketin 5 türü üzerinde derinleşme. Şimdi burada tüm cüzlerin yer değiştirmesi söz konusu. Yani mekanda hareket. Cüzlerin en ufak birimlerin maddeyi oluşturan en ufak yapı taşlarının yer değiştirmesi. Bu mekanda hareket. Ve burada fiziksel boyut anlamıyla belirli bir anlam taşıyor ve Newton'un klasik mekanik tanımlarıyla örtüşüyor. Cismin tüm parçacıklarının aynı anda bir noktadan başka bir noktaya hareket etmesi yer değiştirme hareketi olarak ifade edilir. Örneğin bir taşın fırlatılması bir gezegenin yörüngede hareketi gibi. Modern yoruma gelecek olursak burada da görelilik kuramı bağlamında bu tür hareketin mekandaki etki zamanla ilişkisi de incelenir. İkinci hareket türümüz merkeze veya merkezden çevreye doğru. Artma ve eksilme. Burada da termodinamik veya büyüme süreçleriyle açıklanabilir. Bu süreç enerji ve madde transferi gibi süreçleri de ifade eder. Cismin sıcaklığının artması ya da maddenin azalması buharlaşma erime kapsamında bir örnek gösterilebilir. Ve enerji ve madde akışı ile ilişkili olduğu için de entropi, bu hareket entropi ve enerji değişimiyle bağlantılıdır. Üçüncü hareket türümüz cismin niteliklerinin değişmesi. Yani burada araz var. Bu noktada da bu cisim bir kimyasal veya fiziksel özelliklerde gerçekleşen değişiklikleri kapsamakta. Mesela demirin paslanması, suyun buza dönüşmesi tarzında sonuçlara yol açabiliyor. Modern yorumlarda da kimyasal reaksiyonlar ve faz dönüşümleri için bu kategorinin modern fiziğe uyarlanmış yorumları, örnekleri mevcut. Dördüncü hareket tipi cismin cevherinin değişmesi. Bu da oluş bozuluşla ilişkili. Yani cevher ve oluş bozuluş. Aristoteles'in dediğimiz gibi metafiziksel yaklaşımına dayanıyor bu da oluş ve bozuluş ve bir cismin özünde yani cevherinde bir değişim meydana geldiğinde bu oluş ve bozuluş gerçekleşiyor. Canlı bir organizmanın ölmesi, bozuluş diyelim, yıldızın oluşumu oluş. Bu harekette atom altı seviyede parçacık fiziğinde oluşum ve bozuluş süreçlerine karşılık gelebiliyor. Yani madde ve antimadde oluşması bir oluşum süreci. Maddelerin bir araya gelerek yeni bir yapı taşı oluşturması, bağlanma veya birleşme. Burada da karmaşık sistemlerin ve yapıların oluşmasını ifade ediyor. Örneğin atomların molekülleri oluşturması, galaksilerin çekim kuvvetiyle birleşmesi ve bu harekette moleküler bağlanma, kozmolojik birleşmeler ya da hatta bilgi sistemlerinin bir araya gelmesiyle ilişkilendirilebilir. Evet, şimdi de cisim tanımına ve hareketle olan ilişkisine bakacağız. Burada en boy derinlik yani cisim tanımında boyutlar mevcut. Yani en boy
ve derinlik 3 boyutlu uzayda artı madde enerji eşdeğerliği var. Einstein eşittir mc kare formülüne göre ve de boşluk. Şimdi bu 3 tane şey gerekli gerçekliğin oluşabilmesi için. Bunun içerisinde zaman nasıl meydana geliyor ona bakacağız. Yani bunlar olduğu sürece bu 3 tane şey burada cisim mekanda tanımlı olduğu için en boy derinlik koordinatları temsil ediliyor. Tamam. Yani burada temsil anlamında bir cismi tanımlayabiliriz. Ve daha sonra hareketin mekansal değişimi kısmı, yani hareketle birlikte daha önce bahsettiğimiz hareket türleriyle birlikte burada mekanda bir değişiklik gerçekleşiyor. Ve burada da madde ve enerji birbirlerine dönüştürülebiliyor. Birbirleri içerisinde dönüştürülebiliyor. Ve her hareket bu dönüşümle birlikte ilişkili. Yani burada da madde olacak, cisim ve hareketle olan bağlantısını kuracak. Hareket ile olan ilişki. Ve burada da enerji transferi, artma, eksilme ve dönüşüm gibi hareket türlerinin açıklanması bu şekilde gerçekleşiyor. Boşlukta da cisimlerin varlığı bir bağlam içerisinde, yani boşlukta yer alacak. Ve bu boşluk içerisinde hareket sonucunda da işte modern fiziğin uzay zaman kavramıyla ilişki kurulacak. Yani burada da modern fiziğin uzay zaman kavramı. Yani bu bütünsel olarak yaklaştığımızda bunların hepsi bir bütün olarak değerlendirilebilir. Ve burada da zaman kavramıyla ilişkili, aynı zamanda hareketin tüm türleri de bu boşluk içerisinde gerçekleşecek. Şimdi burada da hareketle zaman makinesi olan ilişkisine bakalım. Hareket ve zaman makinesi ilişkisi. Bu noktada da zaman makinesi fikri bu hareket sınıflarıyla ilişkilendirildiğinde her hareketin farklı bir boyutuyla zaman yolculuğunu anlamlandırabiliriz. Mesela mekanda harekette fiziksel bir mekan içerisinde zaman makinesi yer değiştirir. Mekanda hareket. Burada fiziksel bir mekanda yer değiştirme. Artma ve eksilmede enerji transferleri ve entropi değişimiyle zamansal ilerleme gerçekleşir. Artma ve eksilme. Burada enerji transferi ve işte entropi değişimi. Daha sonra dönüşüm. Dönüşümde zaman makinesi kullanıcısının diyelim niteliksel anlamda değişmesi. Niteliksel değişimler. Oluş bozuluş vardı. Oluş bozuluş. Bu da zaman yolculuğu esnasında maddesel varlıkların değişmesi. Gerçekliklerin değişmesi, yani orada bahsettiğimiz gibi geçmişe döndüğümüzde diyelim resetlenmesi ve daha sonra yeniden bir evrenin oluşması veya gerçekliğin oluşması şeklinde zaman yolculuğu sırasında maddesel varlıkların değişmesi. Birleşme de işte farklı zaman dilimlerinin birbirlerine bağlanması şeklinde kurgulanabilir. Birleşme topolojik olarak da olabilir bu. Bağlanma gerçekleşir. Yani simülasyon düzleminde topolojik bağlanma da olabilir veya birbirleri içerisinde geçme, senkronizasyon şeklinde de gerçekleşebilir. Bu frekansların modülasyonu şeklinde olabilir. Yani burada zaman, hareket ve cisim birbirine bağlı, birbirinden ayrılamaz ve bunlar sonlu veya sonsuzluk üzerine de zaten burada iki tane olasılık var yani. Maddenin ezelden beri var olması, Kant'ın antinomilerine göre yine sonlu ve sonsuz çatışkısı burada da madde içerisinde mevcut. Ve burada da şimdi zaman ve hareketin birbirine bağımlılığını ispatlayacak olursak, hareket yalnızca bir şeyin zaman içerisinde farklı durumlara geçmesiyle anlam kazanıyor. Yani zaman içerisinde farklı bu durum değişiklikleri gerçekleştiğinde, hareketle ilişkin durum değişiklikleri gerçekleştiğinde ve zaman ilerlediğini biz burada gözlemleyebiliyoruz. Yani zaman algısı objektif ve sübjektif içerisinde geçerli bu. Yani zaman olmasa hareket ölçülemez.
Hatta tanımlanamaz. Mantıksal çerçeve içerisinde, yani zihnimizde bu anlam kazanamaz. Benzer şekilde de zamanın ilerlediğini algılamamız da hareket sayesinde olur. Yani sarkaç salınımı, gezegenleri, yörünge hareketleri. Biz bunlara baktıkça, bu değişimlere baktıkça zamanı algılıyoruz. Sonuçta zaman ve hareket birbirine zorunlu olarak bağımlı. Hareketin zorunlu bağımlılığı. Biri diğerinin hem sebebi hem de sonucu olmuş oluyor, yani birbirlerine olan bağımlılığı nedeniyle. Ve burada da şimdi de zamanın sonsuzluğu paradokslarına bakabiliriz. Evet, ilk temel paradoksumuz sonsuzluk ve başlangıç sorunu. Burada da argümanımız sonsuz bir geçmişten bugüne gelinemeyeceği fikrine dayanıyor. Yani burada diyelim başlangıcı olsun zamanın, atıyorum biz burada ancak sonlu bir şeyi ölçebiliriz. Sonsuz bir şeyi ölçtüğümüzde bu sayı doğrusu üzerinde diyelim tanımlansın bu zaman akışı. Eksi sonsuza doğru gitsin. Hiçbir zaman buraya geri dönüş, yani başlangıca diyelim burada geçmişe döndüğümüzü varsayalım. Başlangıca doğru gittiğimizde hiçbir zaman ulaşamıyoruz bu noktaya. Bu noktaya ulaşamayacağımız için buradan da buraya gelinemez. Yani çünkü burası sonlu bir şekilde kat edilmiyor. Buradaki mesafe diyelim aralık sonlu bir şekilde kat edilmediği için, buradan da gelinemeyeceği için biz burada hiçbir zaman var olamazdık. Bu noktada yani hiçbir zaman var olunamama durumu oluşurdu. Bu tabii ki lineer zaman kabulü içerisinde geçerli. Ve burada da geçmişin sonsuzluğu fikrini çürüten önemli bir düşünce olarak modelleyebiliriz bunu. Yani sonsuz bir zamanın başlangıcı yok. Başlangıcı olmayan bir süreci de geçmek imkansız. Çünkü sonsuzluk aşılamaz. Dolayısıyla zamanın bir başlangıcı olmalıdır diyebiliriz. Benzer paradokslarda Hilbert'in sonsuzluk paradoksu, örneğin sonsuz bir sistemin tamamlanabilir olması mümkün değildir. Yani sonsuzlukta tamamlanamama durumu var. Bu da Hilbert-Hotel paradoksuna götürüyor bizi. Bilimsel olarak da bu düşünce modern kozmolojide büyük patlama teorisiyle desteklenebilir. Yani evrenin bir başlangıcı olduğu, zamanın başlangıcı birlikte başladı. Fakat farklı kozmolojilerde bunun öncesine, büyük patlamanın öncesine de bizi, mesela konformal döngüsel kozmolojilerde, onu da zaten diğer videolarda tartışacağız. Bunları açıklayacağız, bunların bilgilerini vereceğiz. Bizi zamanın, yani o başlangıç noktasında ötesine taşıyabiliyor, veya paralel evrenler teorisi, sicim teorisi vesaire. Burada da zamanın sonluluğu ve hareketin sonluluğu argümanında da kuracak olursak bu noktada da, mesela zaman sonluysa hareket de sonlu oluyor. Eğer zamanın bir başlangıcı ve sonu varsa hareket yalnızca bu zaman aralığında var olabiliyor. Onu da yazalım. Yani zamanın ve hareketin sonluluğu, yani hareketin sona ermesi cisimlerin de varlıklarını kaybedeceği anlamına geliyor. Çünkü zamana muhtaç bu noktada. Birbirleriyle doğrudan bir ilişkileri var. Ve bu tabii ki genel görelilik teorisine göre zaten uzay zamanının bir bütün olduğu da fikri ortaya koyuluyor. Fakat biz bunu felsefi ve metafiziksel olarak da sezgisel anlamda da bunu zaten çıkarsayabiliyoruz. Dolayısıyla evrendeki tüm süreçler zaman, hareket ve madde sonludur dememiz gerekiyor bir noktada. Fakat sonsuz olması da, yani sonsuzluğun aşılamayacağı başka bir boyut, başka bir perspektiften ele aldığımızda da bu döngüsel veya tekrarlı bir şeyde sonsuz zaman geçilebilir fikirleri de var. Yani hani şey durumunda, başlangıç durumunda mesela döngüsel bir sistem ele alalım. Bu döngüsel bir sistem içerisinde her biri başlangıç ve son. Her bir nokta başlangıç ve son olabilir. O zaman eş zamanlı olarak da başlayabilir. Yani burada sonsuz büyük bir çapı da bunun sonsuz olsa mesela eş zamanlı olarak başladı diyelim. Dairesel bir modda. Bu da böyle bir şey de olabilir. Ama bu sefer kendi kendisinin sebebi bir şey, kendi kendisinin sebebi olursa bunu da başlatan bir sebep olması lazım bu sonsuz döngüyü. Orada yine bir ötelenerek bir paradoks tekrar ortaya çıkıyor. Yani bu döngüsel modellerde pek bir işe yaramıyor bu noktada.
Yani bir de tabii ki de şu durum var. Termodinamik yasalarına bağlı olacak şekilde termodinamik yasaları da bize diyor ki ikinci yasa ısı ölümü. Mesela entropinin sürekli artacağı ve entropi sürekli arttığı için artan bir durumda bir sonsuza kadar mesela zaman ilerlediği, evren üzerinden ilerlediğini varsayalım. O zaman sonsuza kadar artması lazım. Herhangi bir noktada bunun sonsuz olarak ölçülmesi veya gözlemlenmesi lazım. O da ısı ölümüne gerçekleşiyor. Yani sonsuz bir evren olsaydı ısı ölümü gerçekleşirdi. Entropi maksimum seviyede olurdu. İşte bu durumda zaman ve hareketin sonlu olacağı fikrini destekliyor. İşte büyük çöküş, büyük yırtılma teorileriyle birleştirildiğinde bazı kozmolojik teorilere göre de evren ya çöker ya da genişlemeye devam ederek durur. Maksimum entropi durumunda işte mutlak sıfıra doğru sıcaklık ulaşır, ısı ölüm gerçekleşir ve zaman hareket ve cisimler sona erer diye söyleyebiliriz. Kozmolojik perspektiften de ele aldığımızda zamanın sonlu olduğu fikri evrenin bir başlangıcı ve sonu olduğunu da bize gösteriyor. Bu durumda evren dinamik bir sistem olarak, evrenin dinamik bir sistem, kapalı bir sistem olarak da incelememizi sağlıyor. Fakat bu da yine başlangıç problemine bizi götürüyor. Hani nasıl başladı, o başlangıcın sebebi neydi? Nedensel anlamda da, işte eleksel anlamda da daha farklı bir şekilde, yani fiziksel ve metafizik arasındaki bağlantıyı kurmamız açısından da önemli bunu sorgulamamız. Ve burada ilk hareket ettirici fikrine mesela tekrar gidebiliyoruz metafiziksel olarak. Metafiziksel perspektiften baktığımızda burada ilk hareket ettirici, Aristoteles'in de söylediği gibi, hem zaman ve hem hareketi başlatan işte zorunlu varlık. Zorunlu varlığa bizi götürebilir. Sonuçta yani bu bağımlılıktan ve bağımlılık, sonlu sonsuzluk çatışkısı üzerinden bunları tanımlayabiliyoruz. Zaman makinesinde bunun içerisinde konumlandırmamız gerekiyor dolayısıyla. Yani ve burada da işte evrenin dinamik yapısını anlamamız için yine bir kavramsal olarak bir model sunuyor bize. Ve tabii bizde yani sonluluk ve sonsuzluk üzerine de yine daha detaylı derinlemesine tartışmak gerekiyor. Burada sadece kısa bir özet geçmiş olduk. Siz de mutlaka fikirlerinizi söyleyin. Yani videoyu da eğer beğendiyseniz ve bu tarz tartışma içeriklerinin gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Ve yani burada bir soru sorabiliriz en azından. Eğer zaman ve hareket sonluysa ve başlangıç ve son arasında da bu süreci nasıl ölçebiliriz? Yani bunu düşünebiliriz mesela, tartışabiliriz ve hareketin ve zamanın birbirine bağımlılığını kullanarak evrenin sonuna dair de bir tahmin yapılabilir mi? Kozmolojik anlamda bu da tartışılmaya değer bir soru. Ve bunların tüm içerisinde zaman makinesini veya zaman yolculuğunu nasıl konumlandıracağız? Mutlaka yine evrenin bu şekilde hareketin, yani zamanın, uzayın, hareketin birbirlerine bağımlılığı üzerinden bir tanımlama yapmamız da gerekiyor. Evet, yani bu videoda söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Daha detaylı tartışmalar ve içeriklerde sizin talebinize göre yapmayı planlıyorum. İçeriklerinde olmasını istiyorum. Yine dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi günler.